Yani teknik olarak uçağa binseniz, buraya gelseniz, tatil yapsanız, alışveriş yapsanız kafa kafaya denk çıkabilir. İşte Avrupa'nın özeti. Avrupa'da en güzel şeylerden bir tanesi 16.000 euro muydu burada araba? 16. Ayakkabılara baktık az önce. 3.000 lira, 2.500 lira falan. 35 euroya geliyor burada. Burada 35 euro. Bombalanmadığı için burası, öyle okudum internette. Hala o eski tarihi dokusunu hissedebiliyorsunuz. Burada Değil ama burada ÖTV yok. halloldu şu an. Motorlu taşıtlar vergisi falan yok. Burası eski bir sinagog. Adamlar bar yapmış. Çok da canlı ya. Bu kadar insan nereden çıktı geldi? Vallahi alım gücü Türkiye'ye göre maalesef daha iyi. Herkese merhabalar, ben Deniz Pehlivan. Sizlere şu anda dünya turumun devam ettiği Polonya ülkesinden sesleniyorum ve şu anda Krakow şehrine geldim. Biliyorsunuz gezime Varşova, Gdansk rotalarından başlamıştım. Buraya da arkadaşlarımı görmeye ve aynı zamanda bence Polonya'nın en keyifli, en kültürel ve en tarihi yerlerinden bir tanesi olan Krakow'u da size göstermek istedim. Buraya geldiğimde şehri çok beğendim. Olağanüstü bir bölge zaten burası. Tarihi bir yer. Onu size bugün içerisinde gösteririm ama videoyu yapma amacım bugün arkamda gördüğünüz AVM'deki fiyatları göstermek. Çünkü burası bir outlet markası. Gerçek outlet. Yani bizdeki gibi kolpadan değil. Öyle ki bazı fiyatlar var Türkiye'nin yarısı kadar falan. Yani teknik olarak uçağa binseniz, buraya gelseniz, tatil yapsanız, alışveriş yapsanız kafa kafaya denk çıkabilir. O kadar sonuna kadar izleyeceğiniz bir bölüm olacağını umut ediyorum. İsmi de Factory. Fabrika yani gibi düşünebilirsiniz isim olarak. Factory diye yazılıyor. Burada böyle içeride farklı bir sürü marka var, restoranlar var vesaire. Şehrin de bayağı dışında olduğumuz için, yani bayağı derken de 20 dakika falan sürüyor. Fiyatları haliyle daha uygun. Şimdi içeriye sizi götüreceğim. Ama bununla beraber bugün sadece burayı gezmeyeceğiz. Aynı zamanda sizi Krakow gece hayatını göstereceğim. Arkadaşlarımı tanıştıracağım. Neler yapıyorlar Türkler burada. Ki benim önceden çalıştığım bir yabancı şirket vardı. Oradaki aynı zamanda da üniversiteden arkadaşım. Hem de aynı zamanda iş arkadaşımdı. Boralarla tanıştıracağım. Böyle güzel bir gün geçireceğiz. Yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz. Hadi size iyi seyirler. Bana da iyi geziler olsun. Abi AVM böyle gayet şık, güzel bir yerde. Ben az önce bir dolaştım. Buralarda AVM'lerde güvenlik olmuyor. Gördüğünüz üzere X-ray falan yok. Direkt kafanızın estiği gibi direkt içeriye giriyorsunuz. Bu bayağı bir meşhur markaymış. Bunu sonra gösteririm size. Ben özellikle Adidas'tır, Nike'tır vesaire onları göstereceğim. Yani az önce kontrol ettim. Hani boş video da yapmak istemiyordum size. Böyle yalandan bir şey olsun istemiyorum biliyorsunuz. Gerçekten yarı fiyatına falan birçok şey. Ondan emin olduğum için gönül rahatlığıyla videonun sonuna kadar size elimden geldikçe her şeyi gösteririm. Şurada restoranlar var. Hiç buraya girmiyorum. Az önce bir şeyler yemiştik. Yani standart restoranlar. Çok bir albenisi yok. Direkt yukarıya çıkalım. Buralarda şu ana kadar video çekmeme hiç kimse bir şey demedi. İnşallah da demez. Bu arada buraya çok ciddi Araplara da satmaya başlamışlar. Arap ülkelerinden gelenlere. Çünkü hem AVM'ye gezmeye geliyorlarmış hem de aynı zamanda burada yeşil bir doğası olan bölge varmış. Oraya tatil destinasyonu olarak Dubai'den kalkan uçakları kullanıyorlarmış ve burada hem alışveriş yapıp hem de yeşilin keyfini çıkartıyormuş. O yüzden benim şu ana kadar en çok Arap ülkelerinden gelen insanları gördüğüm yer burası oldu. Kuzeyde çok yoktu mesela. Sebebi de buymuş. Aklınıza gelebilecek bir sürü marka var zaten görüyorsunuz. Bu videoyu yapmak kolay ama anlatmak zor. Neden? Çünkü sadece bir ülkedeki fiyata göre ya da işte bir markaya göre yargılamak doğru bir karar olmaz. Önemli olan buradaki satın alma gücü. Yaklaşık 100 ülkeyi size böyle gösterdim. Amacı anlatmak lazım. Yani buradaki fiyatlara baktığınız zaman TL, Euro, Pound vesaire düşünmeyin. Ben şu açıdan bakıyorum. Burada çalışan adam bir şey alırken kaç gün çalışırsa onu alabiliyor. Benim kriterim bu ve burada insanlar genelde yaklaşık olarak 3500-4000 zloty'den başlıyormuş maaşlar. Özel sektörde çalışıyorsanız da işte 7 ile 10.000 zloty arası. 1 euro da 450 gibi düşünebilirsiniz. Polonya'da para birimi hep neredeyse aynı kalmış euro dolara karşı. Bakalım bu parayı kazanan insanlar neler alabiliyor. Şimdi geldik. Şurada Adidas'ı görmüştük az önce. Oradan başlayalım. Böyle yerleri çekerken de hep geriliyorum ya. Gelip biri uyaracak diye. Hadi başladık. İşte
Arkadaşlarım kaçıyorlar. Gel gel. Ecem kaçma. Selam gençler. Merhabalar. Polonya'daki rehberlerim. Evet, bugünlük Bugünlük beraber gezeceğiz. emanetsin. Ne yapacağız bugün şimdi? Fiyatlar sizi de cezbetti mi? Aynen, çok iyi fiyatlar var bazı ürünlerde. Hani şöyle... Bora yıllardır burada yaşıyor. Ecem de eşi. O yüzden Ama 2 senedir. işte ortamlarda biz yıllardır diyoruz. Polonya'da yıllardır yaşayan arkadaşım var. Ya şimdi mesela şu ayakkabı 40 euronun altında baktığın zaman. Hadi ya. Aynen. Aa güzelmiş bak, bir yanda Skechers gibi rahat benziyor. Gel diğer modellere bakalım. Abi şu ayakkabılara baktık az önce. Bora'yla 3000 lira, 2500 lira falan. 35 euroya geliyor bu. Burada 35 euro. Nasıl oluyor bilmiyorum ama dediğim gibi yani gelseniz burada alışveriş İyi yapsanız, fiyatlar var tatil ya. yapsanız İyi fiyatlar var Türkiye'de alacağınız paraya burada tatil yaparsın şu anda. Aynen öyle. Abi hatta buyurun bakın deniyoruz. Ayakkabının aynısının fotoğrafını çekelim. Tamam. Bakalım ne çıkacak. Merak ettim. Adidas'a girip bakıyorum. Şu ayakkabının ikincisi geldi. Bak Trendyol'dan girdik abi. 1700, 1900, 2200, o bak 3100 TL. Çizgileri Burada biraz farklı. Burada 35 euro civarı 1000 liranın altında. 1000 liranın altında. Aşağı yukarı. Al abi bak. Ecem de bakmış. 2187 TL. Bunu size niye gösteriyorum? Çünkü inanmıyor insanlar. Yani bizde de mesela outlet var ama outlet değil. Öyle öyle. Burada bir de bazen ekstra indirimler de oluyor. Mesela 3 ayakkabı alıyorsun, birini hediye veriyor bu fiyatların üstüne. Geçen benim aldığımda işte 3 tanesini 80 euroya aldım. Üç tanesi? 3 tanesini 80 euroya aldım. Abi buradaki fiyatları ben anlamıyordum. Hani Boralar da aynı şeyi söyleyince artık tam anlamıyla idrak ettim. Gerçekten bize göre bazı konularda çok çok daha uygun ya. Hadi gelin bakalım başka şeylere de. Sistem bizde yok. Mesela sadece tek numara kaldıysa ne oldu? Ayakkabı mı? 30 euro. Bu ha? Geliyor. Evet. 145 zloty. Aşağı yukarı. Vay anasını ya. Yani 32 bir adam liraya kaç geliyor. saat çalışarak bunu alabilir? Onları hiç bilmeyin. Bak gelin. Size göstereyim. Burada tek numaralar var mesela. O numaraya göre gidiyorsun. Son kalan ayakkabıyı alıyorsun. Bunlar aşırı uygun oluyor. Mesela bir tanesini inceleyelim. Ya bunda çok fark etmiyor o zaman. Neredeyse az öncekilere yakınmış fiyatları ama 40 yine euro. de zaten uygun. Adam 5 euroya mı versin bunu? Tabii canım. Yani şu an Türkiye'de bir ayakkabı 100 euro. Burada 30 euroya ayakkabı alıyorsun. 3 tane ayakkabı alırsın. Öyle. Hadi başka mağazaya geçelim. Şimdi bu markanın da outlet'ini kurmuşlar. Girdik bakalım içeriye. Vay şu ayakkabıları falan böyle bilmiyorum ne kadar Türkiye'de, bakmayacağım tek tek de. Yani 30 euro yine bu da. Ya o yüzden buradaki fiyatlar falan satın alma gücü de düşünüldüğünde gayet iyi. Abi burada da işte hep aynı fiyatlar bakın. 30 euroya falan çok güzel ayakkabılar alabiliyorsunuz. Şimdi Nike'a girdik. Burayı geziyoruz. Gerçekten hani 40 euroya, 45 euroya çok güzel 40 ayakkabılar. euronun biraz aşağısında da bazı modeller var yine. Adidas'taki Evet baksana gibi. şunlar da mesela bak yine Aynen. 170. Bunların hepsi 40 euro Bak, civarı işte. Türkiye'de Adidas, Nike kesinlikle daha pahalı. Diğer modeller için diyemem. hesapladığında 30 lira olduğu için euro aşağı yukarı Evet. 30 liraya geldiği için belki Türkiye'de de hani fiyatlar çok Şu an pahalı daha gibi da düşünebilirsin. artmıştır. Artacak ama yani. Birkaç haftaya artar. 1000 liralık ya 1000 liraya burada kral bir ayakkabı alabiliyorsun. Türkiye'de baktık 2000, 3000. Yani şunlarda bir de ekstra %30. 30'a ekstradan Yani. var. Aynen. Şurada şeyler var. Çok şey fiyatlar ya. Ha bu ayakkabıya baktık az önce. Senin Şu ayakkabı Türkiye'de ne kadar olabilir? 3000 TL. Burada arkadaşlar sadece ve sadece güzel abimin hatırına 50 euro. Evet Bora, burada özel sektörde çalışan bir kardeşin olarak Evet. gençlere ne önerirsin? Gelsinler mi Polonya'ya? Polonya cennet mi yeğen? Valla alım gücü Türkiye'ye göre maalesef daha iyi. Bora'yla şeyi konuşuyoruz. Yani ben buraya çok gelmiştim daha önceden de ama tabii 5 sene falan olmuş gelmeyeli ve sanki böyle 100 sene geçmiş gibi burada. Çok Ya şey öyle, ben değişmiş. işte 2014'te mi ne gelmiştim? Krakow'a gelmiştim. Bayağı hani hem Türk lirasına göre çok hani Türk lirası Evet. değerliydi. Çok fazla istediğini yapabiliyordun. Biz iyi durumdaydık, Türkiye iyi durumdaydı ve Polonya ucuzdu. Sonra işte 2021'de buraya taşındık 2 sene önce. Şu an durumlar tam tersi oldu. Evet ya. Ve burada gerçekten kazandığın paranın daha değeri var. Alım gücün daha iyi, çok daha Burada iyi. yani tamam kira vesaire mesela çok artmış. Kira Ukrayna-Rusya savaşından sonra arttı burada da. Tüm Avrupa'da arttı, burada da arttı. Ama yine de yani kazandıkları parayla yaşayabilirsin ya burada yani iki kişi.
mesela. Tabii canım, yani hani eğer düzgün bir şirkette düzgün işin varsa rahat rahat yaşarsın, arabanı da alırsın. Yani 8-10 bin zloty alsan. Şey de yaparsın. Tabii ya, 2000 biz euro. evliyiz. Kişi başı öyle bir şey alsan zaten çok rahat Değil mi? yani yaşıyorsun. Bir kişi de 8-10 bin zloty kazansa, evet. O yüzden Gayet işte yani normal. ben bunu 10 gündür Polonya'dayım. Test ediyorum kendimde, anlamaya çalışıyorum. Şimdi siz de aynı şeyi söyleyince demek ki doğru yorumlamışım. Evet. Polonya eski Polonya değil ve yaşam şartları anlamında da bence satın alma gücü falan gayet iyi yani. Avrupa Birliği efekti var. Evet evet, yani Hollanda'ya vesaire göre bence daha iyi yani şu an burada kazandığım Ya parayla en yaşarsın. temelden şöyle de düşünülebilir. Türkiye'de şu anda yeni evlenmiş veya yeni mezun bir çiftin ev alması gibi bir şey hayal. Evet. Hani temelinde bir para yoksa, baba Araba parası da falan öyle. yoksa, araba da öyle. Ama şu anda hani bizim buradaki çevremizde de görüyoruz. İnsanlar mezun oluyor, işlerini buluyorlar ve 2 sene içinde evlenip hani kendi evlerine çıkıyorlar. Arabalarını zaten almış oluyorlar. Yani buradaki Onlar için çok kolay aslında bir Aynen, hayat bizim kurmak. mesela diğer Türk tanıdıklarımız da işte biz de birkaç ay önce araba almıştık. Onlar da aldı. Diğeri de şey yaptı. Gelen zaten 65 ay sonra araba ikinci el de Ben- değil bu arada, sıfır yani. ben zaten onun videosunu da yapacağım. İkinci eller artık eskisi kadar ucuz değil, pahalı. Kafayı yiyeceksiniz. Sıfırlar Şimdi uygun burada. New Balance'a mı geldik? New Balance'a geldi. Bir de buraya bakalım. Evet, New Balance'dayız abi. Fıstık gibi yeni ayakkabılar gelmiş. Sadece 42 Euro'dan başlıyor diyor bu taraf. Ama fiyatlar değişiyor her yerde. Ekstra indirimli olanlar da varmış ortada. Yani anlayacağınız, birazdan artık buradan çıkarız. Böyle 30-40 euroya fıstık gibi ayakkabılar alabiliyorsunuz burada. Burada şimdi arabaya bindik, gidiyoruz merkeze doğru. Bu aralar bir yeni araba almışlar. Renault Clio. Hemen fiyatını soralım. Şaka maka. 15.000 euro muydu? 16.000 euro muydu burada araba? 16. Böyle bir araba mesela. İkinci el alsan daha uygundu ama değil mi? Evet ama ikinci eller de çok fazla fark etmiyor. Bu Şey yani. çip üretim krizinden sonra bir hani pandemide falan da üretim problemleri yaşandı ya. Evet. Ondan sonra ikinci eller burada da çok arttı. Hadi ya. Bize özgü değilmiş ama gerçi bizde araba Burada Değil ama burada ÖTV yok, halloldu şu an. motorlu taşıtlar vergisi falan yok. Yılda da hiç para ödemiyorsun yani. öyle mi? Aynen. Sadece, Arabayı alıyorsun, bir tek sigortası. sadece KDV var. Ya bu arada hani ilk araba diye Clio aldık mesela. Başka daha yüksek bir şey alsan öyle 4 katı falan da değil yani. Yani Aradaki marj düşük. marj düşük yani. Yüksek model alsan öyle 3 katı falan vermiyorsun. Yine yakın fiyatlar. Yakın. Öyle işte, Polonya'yı size satır satır gezip anlatacağım demiştim. Şimdi AVM'den çıktık, bu Outlet AVM'sinden merkeze doğru gidiyoruz. Gideceğimiz yer çok güzel. Krakow zaten tarihi bir kent ve özellikle bir Yahudi mahallesi var. Onunla ilgili ayrı bir videoda detaylıca anlatırım ama bugün gezmek için en böyle yoğun olduğu, eğlenceli olduğu yere doğru gidiyoruz. Evet hanımlar beyler, şimdi biz çılgın üçlü olarak nereye geldik? Old Town'a geldik. Şu anda Krakow'un en güzel noktalarından bir tanesindeyiz ve bugün cumartesi olduğu için birçok yer canlı olacak. Ne yaparız burada? Bir şeyler yeriz, içeriz. Sonra biraz eğleniriz. Öyle bir gün geçiririz. Şu an güneşe doğru yürüyoruz. Hava mis. Polonya'nın en güzel havasında geldim ya şansıma. Rastgele dolaşırken müziğin peşine düştük. İşte Avrupa'nın özeti. Moi kochani, bez wątpienia jest to bardzo niezwykła dla mnie chwila. Boję się przyznać, no powiedz sam, czy postępuje tak mężczyzna? İşte Krakow böyle yaşayan bir yer. Aslında öğrenci kenti olarak biliniyor. Ama aynı zamanda da tarihi bir kent. Eski başkent aslında. Sonra Varşova'ya taşınıyor. Burayı ben çok seviyorum. Çünkü hep sokaklar canlı, insanlar düzgün, pırıl pırıl tertemiz bir yer. Ve işte bu ülkenin ve kentin en tarihi bölgesine gidiyoruz. Sizi şimdi oraya götürüyoruz. Gideceğimiz bölge aslında bir Yahudi mahallesi. İlk gettoların, o Yahudi mahallesinin çıktığı yermiş. Birazdan orada size detayları da veririm. Yaklaşık
1300'lü yıllarda kurulmuş. Hem orada kafeler var, restoranlar var. Hem de tarihi anlamı olan bir yer. Böyle gidiyoruz. Abi pırıl pırıl ya. Çok temiz her yer. Binalar çok düzgün. Yani hiçbir bina sırıtmıyor. Avrupa'nın işte olayı bu. Bu konuda çok başarılılar yani. Çarpık kentleşme yok. Bir de burada en güzel şey böyle hiç bilmediğiniz sokaklarda kaybolmak. Yani gidip de illa şunu göreyim, bunu göreyim demenize gerek yok. Zaten en önemli ana meydanını da gösteririm size. Tarihi meydanlar evet güzel ama burada insanı daha mutlu eden şey hiç bilmediğin sokaklarda dolaşmak. Ben geçen gün de burada böyle karış karış böyle sokaklarda kendimi kaybettim. Nehirin kenarında bisiklet sürdüm falan. Çok keyif almıştım. Size de öneririm eğer buraya gelirseniz. Yeme içme konusunda çok zengin bir yer burası. Instagram'da da paylaştım. Oradan da bakarsınız zaten bir hayalin peşinde de. Şöyle ki mesela dünyanın dört bir yanından mutfak var. Her yerde restoran var. Bazı marketler 24 saat açık. Asla aç kalmazsınız burada ve Boralar burayı çok beğeniyorlarmış. House of Beer'mış. Bunun bir de vodka olanı var. Böyle her türlü vodkayı deniyorsun. Burada da birayla kanat yapıyormuşsun. Şöyle bir içeriye girelim. Bira kokusundan burnumun direği kırıldı. Aynen şu anda. Burası niye meşhur? Şu anda mesela şurada 12 tane bira var. Hepsinin şeyi farklı. Piyasadaki markalı biralar değil. Hani Özel kendi ürünleri. ürettikleri, lokal üretim biralar var. Gelsin bakalım. Evet. 30 tane kanat söyledik. Buranın kanatı meşhurmuş. Ne var bu hardallı? Bu birazcık da şeyli mi? Oryantal sos ne var ben de bilmiyorum. Oryantal Biraz sos. Tatlı. Vegan mayo. Öyle mi? Blue cheese. Böyle bir Oryantal de çok iyi, acısı da çok iyiydi, onu almışsın. böyle bir şeye kaç para verdik biz? 3 tane de bira. Yani ha. 120 130 zloty falan verdik. Euro civarı 29 euro falan. Yani kişi başı 10 euroya falan, 8-10 euroya fıstık gibi yemek yiyorsunuz. Hadi bunu gömelim. Diye başladım ona da. Bu hardallı Soslu. mı? Burada da hayat böyle geçiyor işte. Ukrayna'daki askerleri ve hayatlarını kaybeden insanlar için böyle meydanlarda Ukrayna bayrakları sallayıp bağış topluyorlar. Savaş iğrenç ya. Olan hep insanlar oldu. Şimdi arkamda gördüğünüz, arka planda size gösterdiğim yerin adı Rajnek. Rajnek Główny. Kentin ilk kurulduğu meydan, ana meydan burası. 600-700 yıllık ve arkamda gördüğünüz çift kuleli kilisede Meryem Ana Kilisesi. Bu şehrin ve ülkenin en önemli sembollerinden bir tanesi, tamamen tuğladan yapılmış ve iki kardeşin rekabetiyle kuleler yapılıyor. Bir tanesi kısa kalan ölüyor diye biliyorum. Yani onları çok detayına girmeyeceğim. Sonraki bölümlerde yine anlatırız. Burada yapacak tek şey var. Dolaşmak. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Burada kiliseleri dolaşıyorsunuz, işte marketlerde takılıyorsunuz. Hatta şurada bir tane devasa bir Cloth Hall diye bir yer var arkamda gördüğünüz. Size orayı da göstereyim. Burası da en büyük alışveriş yaptıkları tarihi aslında pazar. Polonya şehirlerinin armalarını görüyoruz. Şehirlerin armaları. Şunlar. Eskiden burada kıyafet satarlarmış. Cloth da oradan geliyormuş. Asıl ana yer buymuş. Burası çok güzel bir bölge. Yani bu Krakow'a geldiğinizde trafiğe kapalı her yere yürüyerek gidebilirsiniz. Ben çok beğeniyorum burayı. Daha önceden de gelmiştim ama şimdi böyle hem çok gelişmiş buralar hem her şey daha kolaylaşmış. Bu bahsettiğim yere girdiğinizde de özellikle hediyelik eşya alabilirsiniz. Buranın amber taşları çok meşhur ama şurada satıyorlar mı bilmiyorum. Satıyorlarmış. Burada amber taşı var abi. Buradan çıkıyor. Avrupa'da en güzel şeylerden bir tanesi işte beleşe su bulabiliyorsunuz. Her yerde var. Tadı nasıl? Güzel fena değil. Biz de zaten evde Polonya'da böyle her yerde su içilebiliyor değil mi? Evet. Güzelmiş. Sadece Brita yeterli arıtma için. Abi çok güzel ya. Yani şehri çok iyi korumuşlar da. Mesela Krakow'da çok bombalamadan sonra replikaları yapılmış ama Varşova'da burası bomba görmüyor değil mi? O yüzden bu kadar iyi. Ya mesela Krakow'da o yüzden şeyi daha iyi hissediyorsun. Aynen. Tarihi. Özellikle Daha yüksek buranın yani o anlamda. değil mi? Bir de şey de var mesela Yahudi mahallesine gideceğiz. Orası zaten böyle film seti gibi. Ama buralar da çok güzel.
Ve olmazsa olmaz sokak dansçıları. Burada da gördüğünüz üzere atlara binip gezebiliyorsunuz ama ben bu olayı hiç sevmiyorum. Hayvanları bu şekilde böyle şehrin ortasında kullanmak hiç hoş değil. Gerek yok yani. Dönemde bir sürü elektrikli araç var vesaire. İlla nostalji olacak diye de bu sıcakta insanlar hayvanlara zulüm ediyor bence. Yani ne kadar iyi bakılırsa bakılsın. Şöyle bir dolaşalım bakalım ne varmış. Ana meydandan böyle aralara gittiğiniz zaman çok güzel kafeler, restoranlar, sokaklar sizi karşılıyor. Bir de ben şu an buraya yaz döneminde geldiğim için hava çiçek. Gece saat 9 gibi başlıyor. Sonra sabah da 4 gibi güneş doğuyor. O yüzden hani gelirseniz kışın soğuk olur burası. Ama bence en güzel dönemi de yazın. Zaten Pegasus Hava Yolları da yeni hat açtı. Ankara'dan direkt Polonya'ya, hem Krakow'a hem Varşova'ya. Direkt Türkiye'den atlayıp gelebilirsiniz. Açıklamaya da detayları yazacağım yine. Şimdi böyle dükkanları baka baka geziyoruz. Eskişehir merkezinden ayrıldık. Hala Forum diye bir bölge var burada. Şimdi günlerden cumartesi olduğu için size biraz da bu yüzünü göstermek istiyorum. Ondan sonra böyle pub crawl tarzında farklı yerlere gideriz. Güzel güzel parkları, binaları izleyerek şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Yeah, I'm elevated, overeducated. I run the race for who I resonate with. I break the bread with these who work the late shift. Break the ground, shake up the simulation. Reshape the sound, needed renovation. All that quickly vacated the premises. I feed off my enemy entities. I rock the crown with a tilt. İndik abi şimdi. Çok güzel bir yere geldik. Burada böyle dönme dolap var. Hemen yan tarafta da bakın balon var. Bununla isterseniz şehri tepeden izleyebiliyorsunuz. Güzel bir yere benziyor. Burada böyle farklı restoranlar, kafeler varmış. Böyle geliyorlar bakın insanlar. İçeceklerini alıp güzel havanın keyfini çıkarıyorlar, takılıyorlar. Güzel yermiş Bora. Çok da canlı ya. Bu kadar insan nereden çıktı geldi? Krakow çok kalabalık. Ben burayı çok beğendim ya. Bakın az önce gezdiğimiz yerler şu Old Town bölgesi, kale vesaire o tarafta. Vistül Nehri'ne karşı böyle oturup yazlıyorsunuz. Beğendim. Aslında arkadaki bu otelmiş eskiden. Sonra kapanmış böyle virane. Altını da böyle bir bizdeki Karaköy gibi mi yapmışlar? Değişik bir konsept ama dışında daha önceden en son Netflix reklamı varmış. Belediye bir karar alıyor. Tüm binaların dışındaki reklam panolarının kaldırılma kararı. Onun için şu anda hiçbir şey yok, bu kirli durumlar. Ama sanki böyle aşağısı savaş güzel. olmuş da terk edilmiş gibi değil mi? Evet, yukarısı öyle, aşağısı başka bir dünya. Abi çok güzel, buradayız bu akşam. Çok büyük bir yermiş. Abi gel buraya işte, takıl ya, tatil yap. Burası da içerisi. Tıklım tıklım her yer. Şimdi bakın çok güzel akşam oldu. Bu nehirde böyle teknelere binebiliyorsunuz. Şuradaydık biz. Buradan yürüdük köprüyü geçiyoruz ve buradaki Yahudi mahallesinin olduğu yere gidiyoruz. Orası daha çok böyle gece hayatı ve barlarıyla ünlü bir yer. Gerçekten Krakow çok güzel bir yer. Yani bu videolarım umarım size de rehber oluyordur. Vallahi atlayın uçağa. Bütçe olarak da gayet iyi, güzel bir tatil yaparsınız. Size de rehber oluyorsa ne mutlu. Hadi gece hayatının merkezine gidelim. Evet, şu an Kaşimiyaj'a geldik. Burası dünyanın ilk Yahudi mahallelerinden bir tanesi, gettolarından bir tanesi ve hala günümüzde de çoğu bina, yapı korunmuş halde. Hatta bombalanmadığı için, burası öyle okudum internette, hala o eski tarihi dokusunu hissedebiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman da böyle onlarca bina var, görüyorsunuz. Kafeler, restoranlar, ne ararsanız var. Burası neymiş abi? Burası eski bir sinagog. Adamlar bar yapmış. Var, aynen. Hadi gel. İçi gayet güzel ve otantik. Adı da Hevre. Hevre yazıyor şurada zaten. Havra gibi. Sinagogmuş. Önceden girelim bakalım. Abi şimdi burası neden önemli? Burada yaşayan Lehler, size gündüz gösterdiğim o büyük meydanın olduğu yerde yaşarken Yahudiler de bu mahallede yaşıyorlarmış.
savaş döneminde buranın etrafını duvarla çevrilmiş. Bir nevi burayı getto olarak yaşamaya devam etmişler. Yani burayı onlar kendileri isteyerek çevirmemişler duvarları. O akabinde de buradaki Yahudileri Auschwitz diye bir yer var. Oraya götüreceğim sizi. Orada çalıştırmışlar toplama kamplarında. Aslında buraların hikayeleri çok derin yerler ama o konuya biraz daha o dediğim toplama kampının olduğu yerde değinmek istiyorum. Çok çok uzun çünkü. Bir gün boyunca gezip anlatacağız size. Şimdi böyle takılmaya devam ediyoruz. Çok güzel yer ama. Her yer tıktım tıktım. Hani buralarda kriz vardı. Yani hani içerilerde oturulmaz zaten sıcakta. Dışarıda otururuz. Mesela şu an gördüğünüz bir mahzen gibi gece kulübü, bar diyebilirim. Niye bunu söylüyorum? Çünkü burası savaş döneminde bombalanmadı. O yüzden gördüğünüz binaların hepsi yüzyıllardır ayakta. Burası 600 yıllık bir kent özünde. O yüzden çok yani şeyi hissediyorsunuz. Hem Polonya'dan izler var, hem bambaşka kendine has bir atmosferi var bu bölgenin. Ben en çok Krakow'da burayı beğendim. Bu bölgede onlarca, yüzlerce kafe, restoran, bar var demiştim ya, işte onlardan bir tanesine geldik. Böyle meydanda insanlar oturuyorlar. Farklı farklı restoranlardan, barlardan içeceklerinizi alıyorsunuz ve sonunda oturacak bir yer bulduk. Daha 3 saat öncesine kadar her yer tıktım tıktımdı. Herhalde artık gece kulüplerine kaydı insanlar. Biraz daha sakinleşmiş. Şuradan bir şeyler alıp içeceğiz. Abi burada baktık ki herkes sangria içiyor. Şimdi hava da çok güzel, yaz. Şöyle kendimize bir fanus söyledik. 2 litrelik. Bunu hep birlikte şimdi içeceğiz. Ortam güzel, hava da çok güzel. Böyle bu şekilde eğleniliyormuş buralarda. Vallahi hava şu an çiçek. Sangriyalar geldi. Oo, çok güzelmiş. Evet. Vişne suyu gibi. Keyfimiz iyi. İşte bu Yahudi mahallesinin tam kalbinde böyle bir devasa meydan var. Vakti zamanında bütün ticaretin döndüğü yermiş. Ve etrafında böyle farklı farklı kafeler, barlar var. Şurası mesela çok meşhur bir yer. Zaten görüyorsunuz, yer bulamıyorsun. Şurada farklı farklı böyle restoranlar, kafeler var. Burada da meşhur yemekleri zapiekanki yiyorlar. Yani bildiğiniz, daha önceki bölümde anlatmıştım. Bir ekmek, tost gibi kızartıyorlar. Üstüne de farklı garnitürler koyuyorlar. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Artık otele gidip yatacağım. Yoruldum çünkü. Çok güzel bir gündü. Sizlere buradaki hem yaşayan Türklerin hayatlarını hem bu güzel şehri aktarmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Dünya turumda yine buradan devam eden gezime inşallah sizler de ortak olacaksınız. Valla keyfim çok yerinde. Hava mis. Ülkeler pırıl pırıl. İnsanlar güzel. Şu ana kadar dünya turumun ikinci kısmı canavar gibi gidiyor. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere.